Deniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda iki şiş olarak yapmış olduğum ve mağazalarda çok revaçta olan bu hırka yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi gelin bu mağazaların öne çıkan hırka modelini hep birlikte örelim ve örerken stres atalım arkadaşlar. Hırkamı yaparken kullanmış olduğum ipim Yarn Art'ın şu şekilde bir ipi arkadaşlarım. Yünlü bir ip. Şişim ise şöyle göstereyim, 5 milim oldu. Bu şekilde bir şiş kullanırsanız daha rahat edersiniz. Şimdi öncelikle ilmek takarak başlıyorum. Arkadan başlayacağız arkadaşlarım. Öne doğru çevireceğiz. Ve bunun için şöyle arka ölçüsü ne kadarsa yapacağınız kişinin ona göre ilmek atmanız gerekiyor. Şöyle tuttum. Bakın şöyle alıyorum şuradan ve ilmekleri takmaya başlıyorum. Şöyle arkadaşlarım, bakın şuradan buradan takıyorum. Dediğim gibi yapacak olduğunuz kişinin sırt arka kısmı hangi genişlikteyse ona göre ilmek atmanız gerekiyor. Santimle ölçebilirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi ben bunu yeteri miktara getirip üzerine göstereceğim. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi ben 70 tane toplamda ilmek attım. Şimdi şöyle biraz burayı şunu şöyle bir düğüm atarak sabitleyelim. Bu ipinizi her zaman biraz fazla bırakın arkadaşlar. Şimdi ilk sırada bütün ilmeklerime bakın şöyle girişimi yapıyorum kenardan. İlkini bu şekilde alıyorum. İlk sıra olduğu için ve ilmek taktığımız için burayı da bu şekilde alarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Düzden, yani ip arkada, düzden bütün ilmeklerimi örüyorum. Şöyle bakın, girişimizi bu şekilde yapıyoruz, atıyoruz üzerine ve çekiyoruz. İp arkada arkadaşlarım, düz örgü olmuş oluyor. Hepsini bu şekilde örelim. Evet arkadaşlarım, kenar ilmeğini ben örmeden takıyorum, daha düzgün oluyor. Şimdi ikinci sırada şu şekilde alıyorum. Lastik yapmadan bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ondan dolayı bakın, modelimizi artık oluşturmaya başlıyoruz. Hemen ilkini şu şekilde ipimi öne aldım. Bunu tersten şu şekilde örüyorum. Yani ipimiz önde örüyoruz.
haroşenin yani ters örgü yapmış oluyoruz. Şimdi ikincisinde ise bakın ikisini birlikte içerisinden giriş yapıyorum şu şekilde. Şöyle çektim, alıyorum. Bunları çıkartmıyorum. Şimdi şuradan giriş yapıyorum. Bakın üstteki öndeki ilmekten şu şekilde alıyorum. İlmeği öne çekiyorum ve şimdi çıkartıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Yanındakini hemen tersten örüyorum. Şimdi iki ilmeği bakın. Şöyle girişimizi yapıyoruz. İkisinin içerisinden arkadan bir tane şöyle ilmeği çıkartıyoruz. Daha sonra ise şu öndeki ilmek bakın şu buradan giriş yapıyoruz ve şu şekilde arkadan örüyoruz. Şöyle. Hemen yanındakini tersten örüyoruz. Evet, arkaya geçtik. Düz olan ilmek düzden ördük. Ters olanları şu şekilde ilkini tersten örüyoruz. Sonra çıkarttık. Bu ikinci ilmeği bu şekilde alıyorum. İpimi öne alıyorum ve düzden örüyorum. İlkini tersten ördüm. İkinciyi takıyorum. Üçüncüyü düzden örüyorum. Tersten ördüm. Taktım ve düzden örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar bakın. Örüyorum kenar ilmeğini normal bir şekilde. Sonra ipimi öne aldım. Aradaki ters olan ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu ikiliye geldik. Yine aynı şekilde bakın arkadan şöyle aldım ikisini birlikte önce. Sonra öndeki ilmeği yine şöyle alarak tamamlıyorum. Yani çıkartıyorum. Sonra bunu tersten ördüm. Yine ikiliye geldim. Aldım, ördüm. Sonra ilkini örüyorum düzden ve aradaki tersi örüyorum. Giriş yaptım. Bu şekilde ilkini aldım, ördüm, çıkarttım ve bunu örüyorum.
Evet arkadaşlarım, bu şekilde devam ediyoruz. Bakın şöyle hafiften belli olmaya başladı. Modelimiz bu. Bu şekilde koltuk altına kadar devam ediyoruz. Daha sonra bir kol oyuntusu oluşturacağız ve daha sonra da üst kısmına geçeceğiz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, arka kısmının kol kısmını da bu şekilde kestim ve bu kadar, yani yapacağım kişinin bu omuzuna kadar olan kısmını da ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlarım şöyle ayrım yapacağız. Bakın 6 tane bu tarafta yerim var. Şuraları sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bir omuz, yani bir kolun omuzu oluyor. Burası da diğeri. Burası da orta kısmında ense boşluğumuz olacak. Şimdi bunu ayırdım ben. 6 tane bu tarafta var. Dediğim gibi 6 tane bu tarafta, 8 tane de ortada var. Şimdi burada arkadaşlar burayı şöyle bir gidiş geliş yapacağız ve daha sonra keserek diğer tarafa geçeceğiz. Onu göstermek istedim sizlere. Bilmeyen arkadaşlarım için şöyle bakın. Normal örüyorum. Şurası takıyorum burayı. Kenar ilmeğim olacak. Şöyle çevirdim. Burayı normal alıyorum. Buradan geri dönüyorum. Buraya devam etmiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi burayı normal bir şekilde örüyoruz. Bir ördük, bir taktık. Sonra düz ördük. Kenar ilmeğini de takıyorum. Şimdi kesme işlemine başlıyorum. Geri döndüğüm yere kadar burayı keseceğim arkadaşlar. Şöyle aldım. Yine burada bakın şu şekilde yaptım. Bunu da yapıyorum. Bunu yapmadan önce şuradan şu şekilde yapıp kestim. Sonra bunu örüyorum. Kesiyorum. Sonra aradaki ters yerim arkadaşlar. Orayı ördüm ve kesiyorum. Düz olan yerimizi şöyle ikisinin içerisinden geçirdim, aldım ve bunun içerisinden geçiriyorum. Sonra ikinciyi bu şekilde alıyorum ve onu geçiriyorum. Sonra ters olanı örüyorum. Geçirdim. İkisinden birlikte aldım. Bunu bununla kapattım. Sonra üsttekinden yine aynı şekilde aldım ve bunu kapattım. Bakın şöyle kesmiş oluyoruz. Bu şekilde örerek devam ederseniz modelinizde hiçbir değişiklik olmuyor. Daha güzel duruyor. Burası kenar yerimiz. Şöyle tersten örelim. Şimdi burada arkadaşlarım şu alttaki yeri hiç örmeden şöyle ikisini birlikte aldım yine. Bununla birlikte burayı biraz geniş bırakarak şöyle alıp içerisinden geçiriyorum. Sonra bunu örüyorum. Burası yan tarafımız oluyor. Burası da şimdi geçtiğimiz yer orta kısmı olacak. Şöyle diğerine kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Kesme işlemini.
Kenarda taktım. Şimdi kesiyorum artık burayı da. Şöyle aldım, ikisinden birlikte giriş yaptım. Bunu buradan geçirdim. Sonra buradan alıyorum, örüyorum ve buradan geçiriyorum. Evet arkadaşlarım, arka kısmını bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi önleri yapacağım. Önce hırka yaparken, özellikle iki şişle de yapıyorsanız önce arka kısmını yapın derim arkadaşlar. Şimdi şöyle tuttum, bakın ben bir kenarını başlamıştım. Şöyle şurada düğme bandımız olacak. Bundaki arka parçadaki ilmek sayımız 72 idi arkadaşlarım. İki tane sonradan arttırmıştık, 73 hatta. Bunda ise 45 ilmeğe ihtiyacımız olacak. Şimdi şöyle sayalım, bakın. Bunu bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Bilen arkadaşlarım bu kısmını geçebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane bu yukarıya doğru giden başak modeli diyelim buna. Başak diyelim. Başaklarımız var. Sıramız var şöyle. Şimdi bunda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 23'ün yarısı 11,5 ederken burada direkt 12 tane böyle yerle başlıyoruz ki hırkamız daha düzgün dursun diye. Önü her zaman bir miktar büyük yapan arkadaşlarım. Ayrıca bir de düğme bandımız var, bakın. Burada da 7 ilmek olacak. Burada toplam 60 olduğum ilmek sayımım benim 45 oldu arkadaşlarım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Evet, 45 tane. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi şu olacak. Yani birisi bu, bakın burada bitmişti. Şurada bitirmiştim ben bunu. Birisi bu tarafta olacak. Şimdi bunu ise buradan direkt lastik olarak başlayacağız. Yani şu haroşa gördüğünüz yeri lastik şeklinde yaptım ben. Lastik şeklinde yapacağız 7 tane. Ama ilk sıramız aynı. İlk sıramızda herhangi bir değişiklik yok. Dönüşte modelimizi koyarken aynı zamanda bu lastik bandını da, yani düğme bandını da yapacağız arkadaşlar. İlk sıramızı şu şekilde ipimiz arkada örelim. Biri sağ taraf, biri sol taraf olduğu için tek dikkat etmemiz gereken yeri burası arkadaşlarım. Düğme bandını koyduğumuz yer.
Evet, öne geçtik. Şimdi bakın şöyle modelimizi koyuyoruz. En son 7 tane ilmeği farklı şekilde öreceğiz. Şöyle hemen kenar ilmeğini aldım. Yanındakine tersten örüyorum. İkisini birlikte alıyorum. Modelimiz buydu zaten. Şöyle sonra tersten örüyorum. İkisini birlikte aldım. Tersten ördüm. Son 7 ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz modelimizi. İki, dört, altı, yedi. Evet, bunu da modelimi yapıyorum. Sonra bunu tersten ördüm. Şimdi burayı arkadaşlarım daha düzgün dursun diye bakın şu şekilde alarak yapıyoruz. Şöyle girişimizi yaptık. Şöyle ördük. Hiç değiştirmeden her sırada bu şekilde yapıyoruz bunu. Normalde düz örüyoruz ama ön tarafta olan şundan alarak yapıyoruz. Yani şunu yapmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Lastik gibi dursun diye. Daha düzgün olsun diye arkadaşlar. Şöyle ve takıyorum. Evet, şimdi ilik açmak arkadaşlarım. Şöyle 3 tanesini ördüm. Burada 7 tane yerim vardı. Üzerine bir alıyorum. Hemen bunu bakın şöyle ikisini birlikte alıyorum. Bir tane artım yaparken bir tanesini kesmiş oluyorum ve bu da düğme deliğimiz oluyor arkadaşlarım. Şu şekilde aldım. Şimdi bunu da aynı şekilde bakın sayımız 7 oldu yine. 2, 4, 6, 7. Şimdi devam ediyoruz. Şu arka tarafındayız modelimizin ve arkadan normal bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlarım, bu kenarı da bu ön kenarı da bunun boyuna gelene kadar devam ettiriyoruz. Şöyle bakın modelimiz aynı şekilde devam edecek ve kol yerine geldiğimizde arkada yaptığımız gibi kolu keseceğiz ve sonra tekrar devam edeceğiz. Burada ben size yaka kesimini de göstereceğim arkadaşlarım. Şimdi bunu tamamlayalım. En önemli hırkamızın yerine geldi sıra. Bakın yakayı oluşturacağız. Bu parçayı ben tamamlamıştım. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle yuvarlak bir yaka yapacağız. Bunu da arkadaşlar diğerini normal bu yaka oyuntusunun yerine kadar yaptım geldim. Şimdi buradan size göstereceğim nasıl yapıldığını. Buraya arkadaşlarım şöyle başka bir tığ almıştım. Şu şekilde önce tutuyorum ve 7 tane, yani buradaki düğme bandımızın sayısı kadar 2, 4, 6, pardon
Şuradan başlayacağız. 2, 4, 6, 7 tane. İlmek atıyoruz bu şekilde. Bakın şöyle ipi alıp hemen şu şekilde ilmek atabiliriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şimdi çeviriyorum. İlk yerimi hemen şöyle alıyorum ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine aynı lastiği örerken ördüğümüz gibi örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu arada buranın kol kesintisinde bakın yaptım, devam ettim. Ortalarına geldiğimiz yerde bu işlemi uygulayacağız. Böyle yuvarlak bir yaka olması için. Şimdi 3, şöyle 4, 5, 6. Şimdi 7. ilmeğim ve şu kenardaki son ilmeğimi bakın şöyle ikisini birlikte alıyorum ve örüyorum. Kesmiş oluyorum. Aynı zamanda buraya montelemiş oluyorum. Şimdi çeviriyorum. Buradan bu ipimi de şöyle aldım. Örmeden takıyorum arkadaşlar. Örmeden taktım. Sonra hemen yanındakini yine aynı şekilde lastik örer gibi şöyle örüyoruz. Yani lastik yerine ördüğümüz şekilde örüyoruz. Lastiği illaki bu şekilde yapacaksınız diye bir şey yok arkadaşlarım. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şöyle aldım ve ördüm. Sonra da bunu takıyorum yine kenar ilmeğimi çevirdim. Şimdi yine örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye geldim. Hemen diğeriyle ikinci olan ilmeğimle alıyorum birlikte ve örüyorum. Şu şekilde ikisini birlikte örmek biraz zor olabilir. O yüzden normal bir şekilde de alıp örebilirsiniz. Evet, çevirdim. Bunu örmeden taktım yine. Devam ediyorum. 7 tane ilkiyle yani bununla birlikte 2. Aynı bu kalan ilmekleri örüyorum yani arkadaşlarım kısacası. Çevirdim yine. Her gelişte bir tanesini alttan keserek arttırmış olduğumuz bu ilmekle bir yer oluşturmuş oluyoruz arkadaşlarım böylelikle. Şimdi ikisini bir bakın. Kolay olanı şu şekilde normal arkadan almak. Bunda zorlanırsanız o şekilde alıp da yapabilirsiniz. Şöyle ikisini birlikte örüyoruz. Devam edelim. Gidiş geliş yapalım yine. Bunu örmeden taktım. Sondakine geldim. Bakın hemen buradan girişimizi yapıyoruz. Şu şekilde.
Evet, bakın burayı tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlarım bir daha gidiyorum. Şimdi bu artık modelimizin olduğu kısma geçtim. Şöyle ikisini yine birlikte alıyorum ve modelimi örerek devam ettiriyorum. Bunu tersten örüyorum. Bunu düz aldım. Şu şekilde arkası olduğu için, iç kısmı olduğu için bu şekilde örerek modelimizi devam ettiriyoruz. Kenar ilmeğini taktım. Evet, şimdi devam edelim. Aynı şekilde modelimizi uygulayarak şöyle aldım. Ters ördüm. Buradan alıyorum. Şimdi bakın buradan sayıyorum. Her gidiş gelişte bir tane keseceğiz. Şurada göstereyim size. Bakın şöyle. Gidiş geliş yaparken bir tanesini bu lastiğe dahil edermiş gibi şöyle keseceğiz belli bir yere kadar. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerim var arkadaşlar. 7 tane bu şekilde benim yaptığımda yerim kalacak. Şöyle sayalım onu da hemen. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu aradaki yerimiz de kalıyor. Bu ilmekleri bir alarak aynı şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi bunu şöyle aldım. Bakın. Bu ikiliyi yapıyorum. Ördüm gördüğünüz gibi. Sonra bunu buraya alıyorum. Bir tanesini. Buranın içerisinden şu şekilde lastiğimi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle bakın. Aynı zamanda bunu kesmiş olduk. Şimdi çeviriyorum. Yine 7 tane, yedinciyi diğeriyle birleştireceğim. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, yedinciye geldim. Bakın hemen yanındaki bu tarafa giden ilmeklerimden bir tanesini alıyorum, ilk baştakini, ve ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde sonra devam ediyorum modelimi.
Şimdi bu sırayı da birlikte yapalım. Aynı şekilde modelimizi son yere kadar devam ettirelim. Şöyle bakın, bir aldım. İçerisine girdim hemen. Bunu aldım. Şimdi burada yine sayıyorum: 2 4 6 7. Bakın, bir tane ilmeğim burada kaldı. Hemen ikisini şu şekilde tutuyorum ve kesiyorum. Sonra lastiğimi devam ettiriyorum. Bakın, şöyle yuvarlanmaya başladı. Dediğim gibi burada kaç tane bıraktıysanız o kadar yerimiz kalacak. 1 2 3 4 5 6 7, şuraya kadar aynı işlemi gidiş geliş yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra şu arka kısmına geçeceğiz. Diğer parça, yani arka şu parçamızın şurasını da nasıl yapılacağını sizlere göstereceğim arkadaşlarım. Şöyle bakın, bu gayet güzel oldu. Şu şekilde bir bağlama yaptık. Evet. Bu dediğim gibi burada bıraktığımız yerden sonra artık düz gidiş geliş yapacağız. Yani herhangi bir kesme işlemi yapmayacağız burada. Düz bir şekilde gidiş geliş yaparak burayı tamamlamış olacağız. Evet, şimdi bunu da aynı şekilde yapalım. Geri dönüşte de burayı da gösterelim bir daha. Şöyle geri dönüyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7. ilmeğim. Hemen yanındaki ilmekle şöyle alıyorum, birleştiriyorum ve modeli nasılsa devam ediyorum. Burada takmam gerekiyordu, mesela taktım, bir ördüm, bir takıyorum ve devam ediyorum. Evet, diğerinin boyuna gelene kadar bu şekilde devam edelim. 7 tane yerimiz kalacak ve diğeri kadar uzatacağız arkadaşlar, düz gidiş geliş yaparak. Evet arkadaşlarım, bakın burayı da şöyle yuvarlamış olduk, kesmiş olduk. Şimdi bu iki parça eşit hale geldi. Bakın şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi örerken keseceğiz bir yandan da. Hemen burayı alıyorum. Kenar ilmeğini normal örüyorum. Sonra ikisinin içerisinden bir tane çıkarttım önce. Bunu kesiyorum. Sonra bir tane daha buradan, bakın şuradan alıyorduk. Onu da alıyoruz bu şekilde ve şu şekilde kesiyoruz. Sonra ters olan ilmeğimizi tersten örüp yine kesiyoruz. Bu işlemi arkadaşlarım, bu lastik yerine kadar devam ettiriyoruz. Yani son 7'ye kadar bu şekilde kesme işlemini devam edeceğiz. Şöyle kestim. İkisini birlikte aldım. Bunu önce kesiyorum. Şu şekilde yaptım. Sonra diğerini örüyorum ve onu kesiyorum. Tersinden ördüm. Kesiyorum. Sonra diğerinin içerisinden giriş yaptım. Önce bunu kesiyorum. Sonra üstteki ördüğümüzü örüp onu kesiyorum.
Şimdi sonu 2, 4, 6, 7. Son olarak bunu da aynı şekilde tersten ördüm, kestim. Ve bunu örüyorum bu şekilde ve şöyle yaparak bunu da kesmiş oluyorum. Yine lastik kısmını örüyorum. Şimdi burayı ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Yine lastik örer gibi aynı şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bakın burası çok önemli. Burayı tersine çevirdim. Şu yaka omuz kısmından sonraki yerim arkadaşlar, bakın omuzu burası 7 tane burada yerim olacak. 1 2 3 4 5 6 7, burası aşağıya doğru indiğimiz yer. Şimdi bunu alıyorum şöyle tersinden, bu parçamı da bakın şöyle tutuyorum. Bunu da bu şekilde getiriyorum üzerine. Diğer tarafta tam tersini yapacağız. Bu tarafta bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle getirdim. Bakın. Şu köşe birleşim yerimiz. Şimdi bunu alıyorum. Buraya taktım. Şuradan arkadaşlarım bakın. Şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şişimi alıyorum. Bunu buna taktım. Şunu da örmemiştim daha. Bunu da takıyorum bu şekilde ve şu çıkartmış olduğum ilmekle birlikte örüyorum ikisini ve çektim. Şimdi çeviriyorum şöyle ve bunları yine lastik örüyorum. Geri döndüm. Yine lastiğimi örüyorum. Son 7.'ye geldiğimizde yine örmeden önce takacağız. Bakın şöyle 5 oldu. Şimdi bunu da örüyorum. 6. Şimdi bunu örmeden buraya atlattım. Sonra hemen yanındaki bir alt sıradaki, bakın şuradan şu şekilde girişimizi yapıyoruz. Şöyle bunu tekrar buraya takıyoruz. Ve şöyle yapıp ikisini birlikte alıyoruz. Yani buraya bunu eklemiş oluyoruz. Ve bütün hepsine, şurada kalan bu yerlerime bu şekilde lastik örerek devam ediyorum. Şimdi bunu çevirdim. Şöyle örerek devam ediyorum. Lastiğimi bakın çevirdim. Şimdi alttaki şu parçanın denk gelen, bakın tam şuradan giriş yapıp oraya ekleyeceğiz. Şöyle örelim önce. 2 3, bu 4, 5, 6. Sonra bunu buna aktardım önce. Sonra bu şişimle şöyle tutuyorum. Bunu dikebilirsiniz, örüp dikebilirsiniz ama kaç sıra yaptığınızı daha net buradan devam ederek görebilirsiniz. Yani tam üzerine denk gelir arkadaşlarım bu şekilde yaparsanız. Sonra buradan girişimizi yapıyoruz şöyle içinden ve şu şekilde aldım, bağladım. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Buradan daha net gözükür. Bakın şöyle. Gidiş geliş, her gidiş gelişte bir tanesini ekliyoruz ve şu şekilde bu görüntüye geliyor. Aynı şekilde bunu tamamlayalım şimdi. Evet arkadaşlarım, şimdi kol kısmına geçtim ben. Bakın diğerini yaptım ve
hırkamı monteledim. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde reklam kol diye geçen kollardan. Şimdi kolun üst kısmını, yani kola eklenecek olan yerini sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle arkadaşlarım, 48 ilmek olarak başladım. Şöyle ve düz bir şekilde devam ettim. Hangi uzunluğu yeterli miktara geldikten sonra şimdi şu şekilde alıyorum. 1 ve 2. 2 tanesini, 2 ilmeği burada kesiyorum. Bu ilk sıram olduğu için, pardon, 3 tanesini şöyle aldım. Bu da üçüncü. Şöyle kestim. Tek seferde. Sonra devam ediyoruz. Aynı modeli devam ettiriyoruz. Evet, buraya geldik. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi çeviriyorum. Aynı şekilde 3 tane de buradan kesiyorum. 1, bu defa örmeden keselim arkadaşlar. Bu kenarı düzgün dursun. 2 ve 3. 3 tane kestim. Şimdi modeli yine devam ettiriyorum. Her sırada, artık bundan sonra her sırada bir tane kesim işlemi yapacağız. Hem giderken hem geri dönüşte birer tane her iki taraftan da keseceğiz. Ve sayımız benim bunda 4'e düştüğünde arkadaşlarım, her iki taraftan da kestikten sonra 4'e düşüyor. 4'e düştüğünde artık bu parçamı tamamlamış olacağım. Şöyle devam ediyorum modeli. Her sırada, her gidiş gelişte, tekrar söylüyorum, bir tane keseceğiz. Ve en son 4 tane ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Şöyle geldim. Bakın, kenardakini yine takıyorum düzgün dursun diye. Ve burayı yine dediğim gibi bir tane kesiyorum. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Ve modeli yine aynı şekilde kaldığı yerden devam ettiriyorum. Şöyle. Evet. Şöyle bir yer elde edeceğiz ve 4 tane ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. 4 ilmek kalana kadar bu işlemi devam ettirelim. Evet arkadaşlarım, bakın son 4 ilmek kalana kadar şöyle bir parça örmüş olduk. Bunu şöyle yapıp artık diğer tarafına, koluna tamamlamış olduk. Dikme işlemine geçeceğiz arkadaşlarım. Dikme işlemini de yine aynı renk ipimizi alıyorum önce. Şöyle. Orayı tamamladıktan sonra yaka kısmı bitmiş oluyor. Şöyle yaptım ben arkadaşlar. Buradan aşağıdan başladım. Kolunu da tabii ki de aynı şekilde ekleme yapacağız. Şöyle. Şu şekilde tuttum. Bakın, şuradan geçirdim, buradan ve şöyle yapıp buraya ekledim. Evet. Bu şekilde de dikme işlemini yapalım. Daha sonra aynı ördüğümüz kolda başlarken yaptığımız gibi bir parça başlayacağız.
Yani şurada yaptığımız gibi ya da yanında yaptığımız gibi şöyle düz bir parça yaparak büyüklüğünü ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Yapıp bunu da cep olarak kullanacağız arkadaşlarım ve şu yanlardan bir tanesine de yapabilirsiniz, ikisine de yapabilirsiniz. O şekilde yapacağız. Bir de düğmelerini dikeceğiz ve hırkamız hazır hale gelmiş olacak. Evet, şimdi bu işlemleri de yapalım. Aynen bu şekilde gösterdiğim gibi dikebilirsiniz arkadaşlarım ve yaka kısmını da böyle tamamlayacağız. Cebi de bir parça halinde dikip yapıp daha sonra üzerine ekleyebilirsiniz böyle iğne yardımıyla arkadaşlar. Bakın ön tarafı da bu şekilde duruyor. Evet arkadaşlarım, bakın kenarlarını da şöyle ben şuralara ters sık iğne yaptım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Her bir detayını sizlere paylaştım. Şöyle yapımını. Ceplerimiz de bu şekilde. Bakın hemen şöyle küçük cepler ve hırkamız kullanıma hazır hale gelmiş oldu. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.